Ben 9 ay para almadım. Ben artık parayı sayı gibi görmeye başlamıştım ve ben bunu sonradan fark ettim. Hani millet burada iş bulamaz uğraşırken siz şu anda çok büyük paralarla dünya devi bir şirkette çalışıyorsunuz. Nasıl başardınız bunu? Şu an ne kadar kazanıyorsun buradan? Seninkine şöyle bir 7 hane gelir mi? Maaş olarak. Maaş olarak. Her şeyiyle beraber. Doğrudur. Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez. Kimsin sen? Evet, Kimsin Sen'in yeni bölümünde bu son zamanlarda ton ağındaki hareketleri hepimiz farkındayız. Hatta hareketsizliği de birazcık farkındayız. Bugün yanımızda Berkay ve Ömür var. Kim olduklarından bahsedecekler size. İlk defa Kimsin Sen'de 3 kişilik bir etkinlik olacak. Bir sohbet olacak burada. Evet, yavaş yavaş bir kendinizi tanıtın. Kimlersiniz Çok siz? hızlı girdi bu arada ya. Evet, sol Ben de baştan böyle başlayalım. normalde ben. giriş Çok bile hızlı olmuyor girdi burada. ya. Evet. Patron diyorsun. Yok, estağfurullah. Lütfen. Ben TON ekibine 2022'de katıldım. Foundation'ın ilk üyelerinden bir tanesiyim. İlk bir yılda Türkiye pazarına odaklanıyordum. Hatta seninle beraber yayınlarımız vesaire de oldu. Son bir yıldır da global iş geliştirmenin başındayım. Şu anda o tarafta TON'a katkı sağlıyorum. Global iş geliştirme ne yapar tam olarak? Çok süslü bir kelime de ne yapıyor? Aslında çok fazla dalı var. Yani mesela borsa listelemeleri ya da yeni cüzdan entegrasyonları, mesela OKEx cüzdanı ya da Binance cüzdanı, Bybit cüzdanı, buralara olan entegrasyonlar bizim departmanımızdan geçiyor. Bridge entegrasyonları veya aklına gelebilecek, TON'a değer katacak, sorunları çözecek tüm entegrasyonlar BD departmanından. Bu yani TON'un gelişmesi ve büyümesi için bütün sponsorlukları şeyleri ben yapıyorum diyorsun. Demek ki bu aralar birazcık sakinlik var senin tarafta. İlerleyen dakikalarda görürüz. Göreceğiz. Soracağım bunları. Zarflayacağını düşünüyorum yani. Çok ilginç gidiyor bu arada ya. Çok tehlikeli. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ya ikisi de benim yıllardır arkadaşım, çok da samimi arkadaşlarım, ama bunun da verdiği rahatlıkla hani tam tersi koruma anlamında değil, olabildiğince sert sormak istiyorum ki bence altından kalkabilirsiniz. Olduğunuz projeye güvendiğinizi düşünüyorum. O yüzden benim bir ayarım olmayacak, haberiniz olsun. Berkay sendeyiz. Selamlar herkese tekrardan. Ben Ömür kadar aslında erken dahil olmadım TON ekibine. Birazcık daha nispeten yeniyim. TON ekibine 2024 yılında katıldım ben. Son 6 aydır da Türkiye'deki operasyonları yönetiyorum. Benden önce Ömür Türkiye operasyonlarını yönetiyordu. Ama Ömür'den aslında boşalan koltuğu ben doldurmuş oldum. Doğukan da bahsettiği gibi yakın bir arkadaşımız. Ama işte yakın arkadaşımız olması sebebiyle ben birkaç gün önce zorladım kendisini. Çok zor sorular geldi dedi. Nasıl, ne kadar zor dedim, güldü sadece. Yani dedim bir tane falan böyle söyler misin? Söylemedi. Burada gerçekten sordum, dedi ki Doğukan dedi ki çok zor sorular geldi, güldü böyle. Ne kadar zor dedim, bir tane örnek versene. Ne sorabilir abi, değil Şey mi? dedi ama böyle yaptı. Neler sorabilirim? Bak şöyle böyle yaptı. Yaptı, tamam mı? Tamam ya dedim, bir şey demedik. Bundan önce de ben globalde aslında bildiğiniz çok büyük projelerin danışmanlıklarını yapıyordum. İşte yatırım taraflarında, iş geliştirme tarafında, partnerlik ve marketing süreçlerinde. Oradan sonra TON'a dahil oldum. Vizyonuna ve bakış açısına inandığım için bugün de olduğum yerden çok mutluyum. Sizlerle birlikte olmak da benim için çok gurur ve mutluluk verici. Hoş bulduk tekrar. Son tarafına geçmeden ben ikinizin böyle bir rahatça bir tanınmasını istiyorum aslında burada. Öncelikle şimdi kripto tarafında dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinde aslında çok önemli rolleriniz var. Türkiye'de seninki zaten en büyük. Seninki globalde belki ilk 10'da bir rol. Bilmiyorum tam seviyesi hangi seviyede oluyor bunun, ama hani gerçekten üst düzey bir yönetici bu. Kaç yaşınızdasınız? Ne okudunuz da buraları yaptınız? Kriptoya nasıl girdi bu işler? Hani millet burada iş bulamaz uğraşırken siz şu anda çok büyük paralarla dünya devi bir şirkette çalışıyorsunuz. Nasıl başardınız bunu? Berkay senden bak. Nasıl ikisi de sessiz? Benden başlayalım. Mütevazılık O zaman ya. bu sefer benden başlayalım. Öncelikle biz çok büyük paralar kazanmıyoruz. Biz Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu eminim. Doğrudur. Şöyle Ortalamadan aslında... haberi yok. Ortalama bilmiyorum. Asgari ücreti baz alıyoruz. Şöyle ben finansal risk değerlendirme uzmanlığı mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde aktüerya bilimleri bitirdim. Aslında mesleğim her ne kadar finansa ve ekonomiye yatkın olsa da benim şu anda bulunduğum konuma gelirken ki mesleğimin etkisi veya okuduğum bölümün etkisi %3, %5 civarındadır. O da hani matematiğe olan sevgimin belli bir yerde bana kârı var mıdır? Belki işte döneminde çalıştığım DeFi projelerinde daha aktif ve daha etkin olmamı sağlamıştır. Ama son 4-5 yıldır buraya gelirkenki yolculuğumda dediğim gibi yani
bölümümün çok da bir etkisi olmadı. Şöyle ki ben aslında yatırımcı olarak girdiğim bu sektörde işte daha önce babamın hesabından borsa hisse falan almaya, işte borsada hisse falan kovalıyordum böyle. O dönemlerden sonra kriptoya merak salınca ve hani kriptoda da yaş diye çok böyle büyük bir problem olmayınca kriptoda başladım yatırımcı olarak. Yatırımcılık beni aslında kademe kademe düşürdükten sonra işte belli borsalarda alım satım yap, daha düşük tier borsalarda yüksek tierleri çıkacak coinleri yakala. İşte DeFi'leri keşfet, launchpad'ler, kapitaller, VC'ler. Bir sonraki aşaması ne? Bir sonraki aşaması ben bu projelerde çalışabilir miyim? İşte community manager'lıktan başla. İşte oradan bir BD'liye yüksel. Partnership manager olarak çalış. İşte Önce bayağı Telegram grubunda moderatördün aslında sen. Bayağı bundan 5 yıl önce Tayvanlıların crowdsourcing platformlarını Web3'e taşımaya çalıştıkları bir projenin community manager'ı bile değildim. Telegram adminiydim. Haftalık $25 orada çalışıyordum. Bir de bir launchpad projesi vardı. Haftalık $50 orada çalışıyordum. Oralardan sonra aslında hani içimde gerçekten böyle bir istek olduğunu fark edince çok yoğun olarak çalışmaya başladım. Aynı anda 3-4 farklı projede çalışıyordum. Ama yani çok düşük tasklar olduğu için ister istemez hani o dönem ekonomik olarak da beni çok rahatlatıyordu üniversitede. Ve hani pozisyon olarak da gitgide mutlu oluyordum. Diyorum ya ben artık Business Development Manager'ım ama işte Web2'deki Business Development Manager'la Web3'teki Business Development Manager'ın farkını da çalıştıkça keşfetmeye başladım. Çalıştıkça anlamaya başladım. Ya bugün hani baktığım zaman geçmişe NFT projeleriyle de çalıştım, DeFi'larla da çalıştım, crowdsourcing platformlarla çalıştım. Çeşitli borsaların listing partnership departmanlarına yardımcı oldum. İşte bugün Ömür'le birlikte Ton tarafındayız. Bir layer'da aslında bir chain'de çalışıyorum. Ya blockchain'in ve kriptonun her alanının tadına baktım. Böyle çok hepsinden güzel. Böyle bir damla böyle parmağımı daldırdım hepsine. Çok da mutluyum açıkçası. O şekilde genel olarak. Ben hala şeyim cevabını almadım. Asıl sordum cevabın. En başında hatta cümlenin kaç yaşındasın? Da bu insanlara örnek olsun birazcık daha. Güzel kaçtı sorudan burada. Bence hakkını vermek lazım. Ya. Sorudan çok güzel kaçtı evet, yani. O kadar kaçtı ki. 2, bu kadar buralarda çalışmak $25 tamam o zamanlarda kazanıyordun. $25 haftalıktan başlayan bir serüven şu anda ne kadarlara geldi? Şu an ne kadar kazanıyorsun buradan? Şöyle. Ortalama bir değer verebilirsin direkt söylemek istiyorum. Ben direği tercih ederim. Ama bazı sınırlara da saygım var bazen. Ya direkt olarak miktar söylemek çok doğru olmaz. Neden diyeceksin? Çünkü iş sözleşmemde bunu paylaşmam yasak aslında. O kadar eminim ki sözleşmende bu olmadığından. O kadar eminim ki o kadar eminsin ki sözleşmeyi okumadım. Evet. Okumadım bu arada ya. Ya şöyle ben ChatGPT'ye atıyorum genelde. Diyorum ki dikkat etmem gereken yerleri çıkar diyorum. Bunu atmadın ama ya. Atmadım bu arada ya. Çok vaktim yoktu. Ama şöyle Türkiye ortalamasının üstünde kazandığımı söyleyebilirim. Türkiye ortalamasını ne senin için Türkiye ortalaması? 50-100 bin baz alıyorum Türkiye ortalamasını. 50-100 bin arasında 2 kat oynuyor. Nasıl bir ortalama bu? Hayır, Türkiye ortalaması average'da... Şuna bu mikrofonda vurma özür dilerim. Özür dilerim. Ellerini sabit ya şöyle düşünüyorum ben. Türkiye'deki çalışanların %40'ı, %50'si şu anda asgari ücret düzeyinde çalışıyor. Bunun üstünde çalışanlar da minimum 50 bandında, ortalama 100 bandında alıyor. 50-100 aralığından fazla kazan. Yani o average'dan işte 70-80 hani oraya aralık alırsak fazla kazandığımız. 300 var mı 300? Bir şey söyleyeceğim. Net rakam veremem ama. Net rakam ben verdim 300 galiba. kaç dolar yapıyor? 8-9. Yok. 8-9 yok. Yok. Tamam. 8-9'da. Base maaşımızdan bahsediyoruz. Dahil canım, her şeyiyle dahil. Finalde eline kalan da şeyler. Netten bahsediyorum. Yok. Brüt değil, neti soruyorum. Yok. Primlerin şuyun buyun dahil geldi. Ama şöyle bir şey var. dahil olduğu içine. Ama şöyle bir şey var. Bak dürüst olayım sana. Şimdi ben aslında Ton'a girdiğimden beri daha hiç prim almadım. Çünkü dönemimi doldurmadım. Ama çevremde prim alan tanıdıklarım oldu. Onlar pozisyon olarak globalde benden daha yüksekler. Ömürden bahsetmiyorum bu arada. Hani onların aldıklarını düşünürsem işte yıl sonu aldıkları primlerle falan 300'ü geçkin almışlardır, dürüst olacağım. Belki ben de alacağım ama şu anda alacağım primi bilmediğim için bu konuda yorum yapmıyorum. Ama ya base maaşım 6 haneli diyeyim, öyle söyleyeyim. %999 bin tam arası olarak öyle mı diyoruz? Evet. Muhteşem arada. Evet. Geleceğim buraya tekrar. Teşekkür ederim. Evet, ya benim serüven biraz inattan başladı. Hı-hı. Ben yazılım geliştiricisiydim işte. Hatta lise sonunda yine staj yapıyordum bir yazılım ofisinde. Mentörüm böyle biraz Bitcoin alım satımı yapan bot yazıyordu 2017-18 aralığında. Böyle daha o zamanın ayısı gelmeden. Abi ondan sonra birkaç ay geçti. Sonra bana bir dank etti. Ya bu Bitcoin bir 6.000 oluyor, bir 9.000 oluyor, bir 6.000, bir 9.000. Ulan alıp satsam her hafta dedim %50 kazanacağım falan. Ya biraz daha Anadolu kurnazı gibi abi girdim piyasaya. Neyse işte bir güzel staj paramı yedim piyasada. Ondan sonra anneannemin altınlarından biraz nasiplendik. Ondan sonra onu da tam böyle aldım. Ondan sonra 2018'in ayısı geldi abi. Böyle $20.000'dan $3.000'e düşüyor Bitcoin falan. Çok güzel. Altcoin'leri hiç söylemiyorum.
Aynen. Ondan sonra ben de onu tabii KYK üniversite o zaman diliminde. KYK paramla kapattım üstünü. Sonra KYK paramın kalanını da isim vermek doğru olduğunu bilmiyorum. BitMEX o zamanın ilk kaldıraçlı borsalarından. Abi bir güzel KYK'nın kalan parasını da BitMEX'te yedim. Ondan sonra bayağı bir inat ettim. Ya ben o zaman part time DGS'ye hazırlanıyordum. 2 yıllık üniversite sürecindeydim. Yani son senede artık yavaştan hazırlanıyordum. Sonra bir de part time kendim bir yazılım ofisinde daha çalışıyordum. O zamana göre asgari ücretin hani 2 katı 3 katı falan kazanıyordum. Hani bırakmaman gerekir normalde böyle bir işi part time'da. Abi ben hem DGS'yi bıraktım hem işimi bıraktım. Ondan sonra bir tane kripto para Stacks, STX oranın topluluğunda moderatörlük yaptım. Berkay gene haftada Sen de 25 dolar moderatörlükten kazanmış. geldin. Evet, haftada 25 dolar iyi. Ben 9 ay para almadım. 9 ay bedava Evet, moderatörlük 9 ay yaptın. bedava çalıştım. Ondan sonrasında böyle bildiğin ben deli cesareti abi. 19 yaşındasın. Güzel İngilizce bir teklif dosyası hazırlıyorum. Vakıfa götürüyorum Stacks'in vakıfına. İşte bakın Türkiye büyük bir pazar. İşte burada pazarlama yapabiliriz, ekip kurabiliriz işte vesaire. Abi bunlar onayladılar. 2,5 yıl Stacks Türkiye'de bayağı aktiviteler yaptık. İşte etkinlikler, borsa listelemeleri falan filan. Oradan başladım. Ondan sonrasında GTO'ya katıldım. Ondan sonra Binance Affiliate olarak hatta bir 3-4 sene kadar Binance'e katkıda sağladım. Ondan sonra TON'dan iş teklifi geldi Türkiye pazarını kurmak için. Şu an o zamandan beri TON'dayım. Yaşım da 24. Hı? Eyvallah. Atladığım bir soru varsa Senin de maaş kısmına geliyor. Şimdi sen daha çok zamandır Berkay'a göre TON'dasın ve daha nedir title'ı, rütben daha yüksek aslında TON tarafında. Daha globalde çalışıyorsun. Seninkine şöyle bir 7 hane gelir mi maaş olarak maaş olarak? Her şeyiyle beraber. öyle bir maaş yok ya. hani CEO falan o maaşı alır globalde. Yani şöyle ben direkt global bir aralık vereceğim. Bu tarz işlerde örnek veriyorum dolar bazında $4.000 veren şirket de var. $6.000 veren de var. $10.000 veren de var. $15.000 veren de var. Her şirket farklı bir politika izliyor. Bir de tabii yaşadığınız ülkenin durumuna bağlı. Atıyorum Singapur'da yaşayan adam belki $15.000 alıyordur. $20.000 alıyordur. Anladım. Ona Ama göre bir sen esneklik aynen. yapıyorlar. Türkiye'deysen adam diyor ki bunlar zaten hani kripto mevzuatında vergi de yok hani. Adamlar ona göre sana bir şey hesaplayıp teklif veriyorlar. Tabii yaptığın işlere de bir önceki çalıştığın yerlere de göre de değişiklik gösterir. Yani ben sana aralık vereyim. Hani 4 ile 15 arası diyeyim. 4 ile 15. Ha, 50, büyük bir aralık. dakika 50 ile 100 arası ben deyince takıldım. Aynı 4, şey. 15'e Aynı şey. yazdım. İkiniz de aynı şey. 4-15 aşağı 3 katı verdi. Dolara vur. 100 katı verdi ya. Sen de 10 katı verdin. %10. Ha 50 ile 100 dedim Öyle aynı mantık. Ya yok güzel bir şey. Bu sadece insanların bu tarafta da fırsat olduğunu, sadece o zaman hani yatırımla kazanılacak diye bir şey yok burada. Çalışıp bayağı normal hayatta çalışıyorsan burada da çalışıp kazanabiliyorsun. Biliyorsun. Evet. Ha, Senin eğlenceli. çukurlarında da. evet eğlenceliydi. Abi kriptonun tokadını yemeden kriptonun meyvesini yiyemiyorsun yani. Abi yok diyeceksin. Ya anneannemin parasını batırdığımda hani o O çok psikolojiyi ilginç düşün bu bak arada bir daha. ya. Bir de KYK falan. En büyük ne kadar para kaybettiniz? Bir hafta içinde. Ben senin yanında çok büyüklük oldu. Şöyle 2021 ya işte 2020-2021'deki boğada ben kaldıraçta bir gecede $62.000 para kaybettim Ripple'da. Benim rekorum oydu ama hani o dönem ben artık parayı şey gibi sayı gibi görmeye başlamıştım. Psikolojik olarak çok sıkıntılı bir dönemdi ve ben bunu Bu sonradan adam fark sonra ettim. bu çok oluyor ya. Çok kötü abi. Ya düşünsene. O paranın değeri kalmıyor. Halbuki ömründe kazanamayacağın para belki o bakiyede gözüküyor Tabii. ama. Abi ben cebimde 5.000 lirayla girdim. Dogecoin'de işte bir gecede 20x falan yaptım hatırlıyorum. 20x değil de işte bir haftada 20x falan yaptım. Oradan Chiliz'e geçtim. Chiliz'de 13-14 kuruştan benim Paribu'da borsa ismi verdim ama. Ne olacak şimdi? Hepsini saydınız zaten. fark etmez. Ya Türk bir Sponsor borsasında olun. alım emrim var mesela 12 kuruştan, 11 kuruştan, 9 kuruştan, 13 kuruştan. Onlar 7-7,5 liradan satış emirlerim var. Neredeyse 60-70x oradan yaptım ben. Oradan işte BitTorrent'e, Tron'a falan girdim. Ben çok büyük para kazandım. Sonra kaldırıcı keşfettim işte. O geçmiş sonun olsun. başlangıcıydı. Bence kaldıraç Berkay keşfetmiş bu kadar. Abi çok kötüydü ya. İş değişiyor abi. Ama mesela o dönem diyorum ya sana ben bir gecede $62.000 para kaybettim. Ertesi gün ama hiçbir şey ya çok kötü bir andı. Üzüldüm ama ertesi gün ben trade atmaya devam ediyordum ve işte 40-50 bin dolar para kazandım mesela bir trade'den yine. Ama hani o dönem piyasa çok saçma. Absürt paralar dönüyor. Absürt kazançlar sağlıyorsun. Sonradan ayı gelince aslında paranın gerçek değerini fark ettim. Çünkü ben ayıya girdim ve cebimde param yoktu. 0. 5 kuruş param yoktu cebimde. İşte çalışma falan filan hayatı derken hani üniversite dönemimde hani 300-500 dolar aylık para kazanıyordum. Okey diyordum. Hani beni mutlu ediyordu açıkçası üniversite döneminde olduğu için. Ama son dönemlerde özellikle ayda kaybettiğim en büyük para neydi? Miktar söylemeyeyim. Sen biliyorsun. Senin yanındaydım ben lig Ama ben olurken. ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ben de. O söylediğim paraya yakın bir paraydı. Hani benim
bir yıl, 2-3 yıl falan böyle güzel bir birikim yapmıştım. Ama Yani pes bir köşe etmedin, yapmıştım. devam ediyorsun şimdi. Tekrar Evet, devam ediyorsun. Hatta hala bundan sonra kaybediyorum. daha yeni araba aldım bir tane. Evet ama şöyle O da zorlamayla ya. Hadi bakayım Evet, zorlama. almıyordu, para çıkartmıyordu ben size bir içeriden söyleyeyim ya. mi? Ben size bir söyleyeyim. Ben o arabayı almamış olsaydım size yemin ederim son düşüşte ben her şeyimi kaybedecektim. Evet. Ama kendimi tanıyorum. Ömür beni çok az zorladı. önce dışarıdayken ne dedi? Ya ben bu arabayı satıp piyasaya mı soksam Evet tekrar ya. dedi. Ya. Hala akıllanmamış. Ama içeri sokacak param yok yani. Böyle- çalış, Araba almaya daha çok ikna ettim çalış. ama yani BMW yerine Mercedes almayı ikna edemedim. Değil mi? Her İşte şey. o Abi söyleyeceğim. vizyonsuzluk, Abi ona söyleyeceğim. yapacak Abi bir şey her yok. Türk gencinin bir hatası vardır hayatında araba konusunda. Benimki ya ben hatalıyım, ben çok mutluyum arabamdan ama biliyorum ki bir yerde bir sıkıntı çıkartacak, patlayacak, başımıza bela alacak. Gidip Ama bize ailesi olsun. dinlemedi. Gitti, ne güzel bizde Mercedes'in. Gittin BMW aldın. Ya evet, ama Uğraşıyorsun param şimdi yetmedi Mercedes'in onunla. güzelliğine. Ne alakası var, saçma. Saçma. Senin en yüksek kaybettiğin para? Yani Tekte. normalde geceleri uyumamam lazım bu parada. O yüzden. Aynen. Bize sayı gibi gözüküyor ama o bir çoğunluk için çok büyük Dolar paralar bazında aslında. 6 haneli. 6 haneli dolar. Geçen hafta ben Evet. senin spot Ama zararını spotta gördüm. yani hani Spotta bir de kaybettim. boğa gelir sana parayla çıkarız herhalde öyle bir olay. Ha düşüşten bayağı spotta bu. Ömrünü Ne kadar kaldıraç yatırdın ki hiçbir sen işi bu yok. kadar? Kaçtan oka düştü? Ne kadarlık bir yatı? Sen çünkü bir şey alınca direkt büyük parayla sen çok bölmeyi sevmiyorsun. Abi bir günü sen şunu sepet unutmuyorum. yapma huyu sende yok. Bir önceki evde hatta senle kimsin sen yaptığımız zaman Doğukan'a bir tane coin gösterdim. Ulan dedi manyak mısın bu coin'e bu kadar para koyulur mu? Oyla dedi. Tek başlayan seferde. mı? O ile başladı. Tamam o gece bir sabahladık Ertesi gün %60 pump yaptı ve Doğukan SS attı. Evet. Ama hani öyle bir şey var ki O coin'i varı yoğunu konuşmuştuk. hani rastgele işte atıyorum 100 milyon dolar 50 milyon dolarlık bir market cap'e atıyor bir anda. Hani nasıl yapıyorsun bunu? Riskini hiç bölmüyorsun. Hani her zaman çoğu insanın söylediğinin aksine bu. Hani yumurtaların aynı sepete koyma. Yatırımını dağıtmalısın. Portföyünü yönetmelisin. Yok sen hepsiyle bir şey alıyorsun. Biraz daha temel analizime güveniyorum aslında o yüzden. Evet, bunun sırları önemli bu tarafta. Bunları soracağım. Ben bu arada bir kriptoda tona teknik giresim analize var sizin. inanmıyorum. Ben şuraya tona girmeden önce şunu söyleyeceğim. Ben kriptoda ikiniz de inanıyorsunuz ama ben kriptoda teknik analizin varlığına şöyle inanmıyorum. Tekniğe ben inanmıyorum. Ben temele inanıyorum. O da temele inanıyor. Tamam tekniğe şöyle inanıyorum. Birçok insan tekniğe göre işlem yaptığı için tekniğe göre şekillenen tahtalar var. Ama finalde aslında kriptonun doğası gereği merkeziyetsiz olması sebebiyle çok böyle hani speküle edilebilir bir piyasa. Çok yönlendirilebilir. Yani mesela baktığın zaman adam 500 tane ok çiziyor Dogecoin'e. Elon Musk tweet atıyor. Ben diyor işte Department of Government Efficiency'nin başına geleceğim. Kısaltması Doge. Doge bir koyuyor abi. 5x yapıyor anladın mı? Nerede grafik nerede tahta? Abi Finalde bence- temel analize dönüyor. Ben Bence temel burada analizciyim. iki istisna var. Osilatörler. Mesela Doge'da Elon Musk tweet atmadan bir önceki aylık grafiğinde bütün osilatörler neredeyse aşırı satım noktasındaydı. Doge'un tarihi boyunca herhalde ilk ya da ikinci defa oldu. Zaten ilkinde de mega buy'a denk geldi. Aylık da aşırı satıma girdi. Elon Musk tweet atıyor. Tesadüfe bak. Sen diyorsun Yani- ki teknik haberleri aslında Ama- tetikleyen bir şey. Evet ama şöyle bir durum var. Ne kadar mikro baktığına bağlı. Aylık grafikte bakarsın bence onun yanıltacağını düşünmüyorum genel olarak. Bir de Fibonacci bu işin istisnası. Bugün Bitcoin'e çiz abi Fibonacci hiç gerek yok. Hatta ekrana yansıtırsın. ATL fiyatından AT fiyatına en dipten en tepeye Fibonacci çiz. 1.618 noktası 65 küsür bin dolara geliyor. Bitcoin 3000'den 20.000'e çiziyorsun. Orada bir kere Bitcoin'in bir sonraki potansiyel tepesi çıkıyor ortaya. Şu anki Fibonacci'yi çiziyorsun. 15K'dan yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 64 ya da 69'a çiziyorsun. 110K ilk Fibonacci kademesi. Sonra da 175K. Evet, Bitcoin 175K dedi. Hedef mi geldi? Bu mudur hedefimiz? Hedef vermeyeyim ya. Fibonacci'nin gösterdiği şey o. Mesela 110.000 kademesi vardı. Oradan çok temiz bir red yedi Bitcoin. Hani oradan düşüyor şu an. Hala orayı kırmaya çalışıyor. Ya bence herkes TradingView'dan açıp Fibonacci'sini çeksin. Ben her Denesin. zaman diyorum. Hadi Deneysel abi Fibonacci, bunlar. bak, ufak Garanti değil şeyler zaten. okeyim. Ama bana her zaman şey geliyor hani. Kriptocuların astrolojisi teknik analizdir. Kendini buna inandırır, çizer. Buradan dönecek. Burada hani yengeç burç yorumuyla, Merkür retrosuyla gidip işte indikatörler benim için aynı şeyi ifade ediyor. Kriptodan bahsediyorum. Diğer şeyler finans piyasalarında değil. Ton Growth neydi? Business Development Leader'dan Bitcoin yatırım tavsiyesi geldi. Hadi bakayım ben değilim. Ben bir şey bilmiyorum. Şu ton taraflarına bir geçelim. Son zamanlarda bu ton yani şöyle söyleyeceğim. Önce güzeldi. O kadar da hani tam sert konuşacağız ama hani doğru şeyleri de söylemek lazım. İlk bu Notcoin'in hareketiyle beraber çok güzel bir ivme yakaladı. Ton. Hatta seninle ilk biz bu Kimsin Sen programını yaptığımızda 1.1 dolar civarlarındaydı.
Sonra 5-6 dolar seviye. ATH ne kadar oldu? 8 küsür dolarlara çıktı. Yani nereden baksak 8 katlık bir yükseliş var burada. Ve büyük bir market değerine sahip projeler için bunlar kolay şeyler değil normalde. Ama ardından aynı şekilde de çok sert bir red yedi buradan ve 8'den 3'e kadar düştü. Bu çok büyük bir fark. Birçok proje düştü, birçok altcoin düştü diyebiliriz. Ama bunların çoğu sadece hype'la çıkmış. Layer 2'ler, şunlar bunlar, minimal projelerdi bunlar. Ton benim gözümde küçük bir proje değil. Ve o yüzden tüm piyasa düştü şeyini ben burada kullanmayı mantıklı bulmuyorum açıkçası. Bahanesini. Bu taraftaki sizin görüşünüz ne? Normal bir şey olarak mı görüyorsunuz bunu? Yoksa içeride evet yani içeride demek belki yanlış anlaşılır ama bazı sorunlar var mı şu anda burada? Burada Pavel Durov'un içeri alınması olayı biraz fiyatlandı gibi bir durum var. Çünkü o hafta zaten 6'dan 4 küsürlere düştü. Ya yine bizim için problemli konular. Fiyatı doğrudan konuşmak ama biraz sadece etmenleri söyleyeyim. Pavel Durov'un mahkeme olaylarıydı. Artık tutuklu değil. Sadece mahkeme süreci devam ediyor. Bu süre zarfında Fransa'yı terk edemiyor. Bu olaydan dolayı bir fiyatlama, panik yarattı çoğu yatırımcıda. Bu bir ev hapsi değil o zaman. Sadece yurt dışına çıkması mı yasak şu anki durumda? Kısmen. Yani tam böyle Kısmen bir cevap ev değil hapsi benim gibi için. bir durum tam olarak yok. Hayır. Bu arada Ton'un etkinliklerine falan Fransa'da olan etkinliklerine Pavel katılıyor. Hani yurt dışına çıkma diyor ki hani senin de görüşüne görülen bir davan var şu anda. O yüzden yurt dışına çıkman yasak ama herhangi bir tutukluluğun veya bir şeyin yok. Hatta Paris'e gidersen Pavel Durov'la sana görüşme ayarlatalım. Konuş. Kayıt almaz, fotoğraf bile çektirmez. Buna hazır mıyız? Bakalım. Bak ben bunu aldım. Ama işte ya Şayet fotoğraf olarak bile görüşürsün çektirmiyor. ama. Hatta Fotoğraf etkinliklerde bile mi yok ya? Yok, etkinliklerde insanların fotoğrafını çektirmiyor. Bir Konuşup tanesi peki var. ben diyebilir miyim ki hani konuştum deyip sonra ben anlatabilir miyim Söyleyeceğim. bunu? Şu anda da söyleyebilirsin onu. Hani Ya tabii yani görüştüğüm deyip de söyleyebilirsin ama hiçbir şekilde fotoğraf vesaire istemez. Yine etkinliklerde denk getirilir her türlü ama Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen Fransa'dayken Fransa'da etkinlikteydi o. Sen katılmadın mı? Ben Ton Fransa'da etkinliğine? değildim, ben Hollanda'daydım. Sen Orasıydı, ne yapayım, çok da dibindeydi uzak yani değil yani. baktığında. Çok yakındı. Ben geleceğini düşünmedim. Ton Keeper'ın bir etkinliğiydi. Yanlış Ton'un etkinliğine hatırlamıyorsam. katılıyor neredeyse. Gidecektim. Ya dedim sonradan aklıma geldi benim Durov'un orada tutuklu oldu. Ya tutuklu değil. Yasaklı oldu. hatta bir hackathon gelecek. Hackathon'un Paris etkinliğini ziyaret etme ihtimali yüksek olabilir yani. Tamam, ayarlayalım gidelim. Bana ayarlayın orada bir görüşme. Ben bu sert soruları kimsin sen Pavel Durov? Hadi bakayım. Kayıt aldırmaz bence ama sen tabii ya biz Ama Ben fotoğraf ikna ederim. çekebilirsen- Fotoğraf Beni çekeriz. yakalarsan ben ikna ederim Sen onu. fotoğraf çek. Ben Yeterli. ikna ederim. Beni birebir oturtun Durov'la, ben onu ikna ederim kimsin seni. Bu da benim sözüm olsun buraya. challenge Siz sözünüzü tutun, ben de sözümü takipçilere tutayım. Tamam. Şimdi Dur. Fiyatla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben geçtiğimiz son yatırımlarını yaparken hep şeye dikkat ettim. İşte all time low'da gerçekten hani son yıllardaki en düşük değerlerine ulaşmış coinlerin, en düşük MCAP'te olan coinlere yatırım yapmaya çalıştım. Altcoin tarafı için söylüyorum. Ton tarafı için şimdi örneklendirme yapacağım. Mesela o dönem örnek veriyorum. 10 centte işte geçen sene işte 8-9 centlerde all time low'unu görmüş. Şimdi 10-11 centlerde ortalama olarak söylüyorum. Olan coinlere falan çok yatırım yaptım. Altcoinlere. Abi son piyasa düşüşünde all time low'un da low'una düştü coinler. All time low'un neredeyse %50 low'una düştü. Ama finalde baktığın işte 1,5-2 sene öncesinin de altına düştü coinler. Çok saçma Ayda düştü. daha mutluyduk diyenler var. Evet. abi. Canım ya ayda daha mutlu olunanlar vardı ama baktığın zaman tonun düştüğü en düşük nokta bile 1,5-2 sene öncesinin 4 kat yukarısı. Ya Evet, tabii o ki kadar bile ama gerek burada yok çok yani. büyük bir hype topladı abi arkasına. Yani bu diyorum ya, A projesi B projesi olsa tamam diyeceğim. Biz ilk 20'deki dünyanın en büyük Telegram mesajlaşma uygulamalarından birinin arkasında olduğu, onun ekibi tarafından geliştirilen bir projeden bahsediyoruz. Ya burada zaten şöyle bir şey var. Mesela Web3'te burada sektördeki meslektaşlarımız katılacaktır. Meslektaş demek de çok doğru olmaz belki ama şimdi Web3'te ve kripto tarafında partnerlik dediğimiz zaman genelde daha co-marketing yani işte karşılıklı olarak reklam için yapılan bazı anlaşmalar var. İşte hani siz bizi paylaşın, biz sizi paylaşalım. İşte belki bir entegrasyon yaparız falan. Ama mesela Telegram ve Ton arasında benim Web3 veya blockchain tarafında hiç görmediğim gerçek bir anlaşma var. Gerçek bir partnerlik var. Telegram'ın şu anki, yanlış biliyorsam lütfen düzelt, zaten gelir kaynaklarının %85'ini Ton yaratıyor. Şimdi evet, arkasında Telegram gibi güçlü bir isim var. Ton'un güçlü bir destek var. Kullanım alanı çok güzel bir yerde, çok geniş bir yerde. Ama bazen market dinamiklerine çok ne yaparsan yap karşı gelemiyorsun. Çünkü En kral proje içinde Yapamazsın. geçerli aslında. Tabii Özellikle piyasa yapıcısı kimse parayı net bir şekilde koyup
Ama o da zaten riskli bir hareket. Piyasa daha da düşerse ve likiditen kalmazsa bu sefer Ne yapacaksın? düşüşü kaldıracak yakıtın kalması. Evet öyle ya, bu taraflara şeyim sonsuz. Sadece benim aklıma takılan en büyük olay aslında bu tarafta. Şimdi her böyle büyük layer'ın arkasında bir kişisel bir kişi var. Ya bir personal brand var aslında. Mesela BNB'nin arkasında CZ var. Niye? Her şeyi yapabiliyor. İşte şeyin arkasına, Solana'nın arkasına şimdi Trump ve Elon Musk oluştu birazcık aslında onların arkasında. Hatta Trump desek daha iyi. Çünkü hani Trump ve Melanie'yi çıkarttıktan sonra public figure Solana'nın arkasında o oldu. İşte Doge tarafına şeyi söyle, Elon Musk'ı söyle. Ton tarafında da Pavel Durov var zaten. Bunu konuşuyoruz. Ama bunların arasında belki de dünya tarafında en az sevilen adam Pavel Durov. Çünkü çok dik çıkan bir insandır piyasaya. Her zaman işte aykırı olan, hatta Telegram'ın kuruluş amaçlarından bir tanesi bu. Devletler çok fazla mesajlaşma uygulamalarını takip ettiği için bu yerler diler ki biz öyle bir şifreli mesajlaşma uygulaması yapacağız ki kimse buraya ulaşamayacak. Ki bu yüzden de Telegram kuruldu. Bunu yaptıktan sonra Pavel'in arkasında olması iyi midir bu tarafın? Bu public figürde. Çünkü biz ne diyoruz aslında kriptoya? Hep bir community bilinci, topluluk bilinciyiz. Birbirimizle büyümeye çalışıyoruz. Olabildiğince birileriyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Hatta sizin sloganınız da Open Network. Açık ağsınız siz burada. Ama en son yapılan güncelleme bu ayın 21'inde olacak şey. Tüm ağlara kapanması. Bak nasıl gülüyorsun hatta. Nasıl beklemiyordunuz bunun geleceğini. Biz bu kadar topluluk bilinci, birleşelim derken herkese bir şeyler açmak, sen benimkini kullan, ben seninkini kullanalım ki kriptoyu, blockchain'i büyütelim derken diğer tüm her tarafın kapanması. Bu ne kadar mantıklı? Bunun sonuçları ne olacak? Bence Ya çok burada mantıksız. o zaman ben de şöyle bir soru sorayım. Binance'te işlem ücreti öderken BNB kabul edecek. OKB'de kabul etmeli mi Binance? Yani şöyle bir örnek vereceğim. Telegram'ın bütün kripto tarafını biz inşa ediyoruz. Ve bu durumda Telegram'ın bütün server masraflarını da biz karşılıyoruz. Ve halka açık raporlarda görülecek rakamlar yıllık 9 haneli. Dolar bazında. Bu parayı ödeyen 9 saniye söylesene direkt insanlara hesaplatma. 200 küsür milyon dolar. Yani Tamam. bu açık bilgi zaten. Şimdi bu paralar, bu maliyetler, bu iş yükünü ton kaldırıyor. Haliyle ben diyorum ki ton diğer zincirlerin adaptasyonunu artırmak zorunda değil. O zaman Binance'e gidip OKEX'in kripto para birimini işlem ücreti ödenecek şey olarak kabul etsin. Kendi platformunda bence mecbur değil. Yani Ama burada bunlar ben böyle bir merkezi açıda bakıyorum. platform. Yani. Bunlar merkezi platformlar. Siz Telegram merkeziyetsiz merkezi. bir platformsunuz. Telegram merkezi ama. Telegram'dan değil, biz tondan bahsediyoruz burada. Asıl konuştuğumuz yer ton tarafı. Platform ton değil. Burada tonu BNB gibi düşün. Telegram'ı da Tamam. Binance gibi düşün. Diyor ki benim şeyimi Yani kullanabilir katman sadece. katman bakacaksın. Burada uygulama katmanı Telegram, zincir katmanı da ton. Merkeziyetsiz olan ton zaten. Bugün Telegram olmasa da ton var olmaya devam eder. Ama multi-chain mesela o zaman bunun için bir şey olmaz mı? Tamam, bunu kullan, bir parçasını burada geliştir. Bize de katkı sağla veya atıyorum işlem ücretlerini, kullanım ücretlerini arttır ki sen kostunu, harcamanı düşürmek için bu taraflarda. Ama diyorsun ki hayır, bundan sonra sadece ton native olmak zorundasınız, sadece tonda olacaksınız, başka hiçbir yerde bir şey yapamazsınız diyorsun. Ki bu şunu da kanıtlamış bir şey, kriptoya yeni insan sokmanın en kolay yolu olduğunu hep diyorduk ya, hatta seninle de konuşmuştuk. Bariyerin düşürülmesi lazım kriptoya yeni insanlara girmesi için. Giriş bariyerleri düşük olmalı. Herkes buraya girebilmeli. Güzel bir sektör çünkü. Ama bunun önünü tamamen kesiyor. Burada şöyle düşün. Telegram kendi kullanıcı kitlesine sahip. Yani Telegram'ın dışarıdan, daha doğrusu tonun Telegram'a dışarıdan adam getirmesinden ziyade Telegram'ın içindeki insanları dönüştürmesi lazım. Ana hedef olarak. Zaten burada belli bir kitle var. Yani bu insanları dönüştürürken neden başka chain'lere dönüştürelim? Zaten havuzda hali hazırda bulunan bir kullanıcıdan bahsediyoruz. Yani biz gidip Solana'dan işte diyeceğimleri alıp ton ağına getirip işte Telegram'da trade ettirmekten ziyade Telegram'daki bulunan 1 milyar aylık aktif kullanıcıyı Web3 kullanıcısına çevirelim. Bunlar da tonu kullansınlar. Yani biz diğer tarafların getireceği trafiğe çok ihtiyaç duymuyoruz aslında. Bu yüzden Telegram var burada. Bir de kaçırılan bir nokta var. Şimdi Telegram ve Ton burada 1 milyar kullanıcıyı, aslında birçok borsanın hedefini, işte Onboarding Next Billion adı altında aslında birçok borsanın yeni mottoları var biliyorsunuz. Bunu başarma potansiyeli şu anda gösteren tek proje. Çünkü gerçekten zaten 1 milyar kullanıcı İmkanı var, elinin içinde adam var. Mümkünatı çok yüksek. Şimdi bunu yaparken kontrolün ne kadarının sizde olmasına karar vermeniz çok önemli bir kriter. Yani örnek veriyorum. Kontrolün %90'ı sendeyken yapabileceğin aksiyonlar ve operasyonlarla kontrolün %30'u sende
sendeyken yapabileceğin aksiyonlar bir değil. Şimdi sen full ton native ve senin gözetiminde, senin denetiminde geliştirilebilecek projelerin A'da olmasını destekliyorsan demek ki bir şeyler planlıyorsun. Neden? Çünkü benim işte her app'e izin verdiğim bir senaryo bu scammerlar ve dolandırıcılar için dönemin isim vermeden söyleyeceğim birçok chain'i haline geliyor aslında. Adam geliyor işte scam bir proje yapıyor, dolandırıcı bir proje yapıyor da işte kalitesiz bir proje yapıyor. İnsanları biz daha kolay bir şekilde adapte etmeye çalışırken daha zor yollara sürüklüyor. Ama bu tonda olması alakalı bir şey Hayır, değil ki. ondan bahsetmiyorum. Hala, açıkçası bunu konuşacaksak mini app'lerin içerisinde o kadar kötü scammer projeler var ki. Hemen geliyorum. Adam bu getirdiği kullanıcıları alıp farklı bir chain'e götürüyor. Ya da işte getirdiği kullanıcılara farklı bir chain yapıyor. Farklı projelere yönlendiriyor. Sürekli olarak aslında devasa bir sirkülasyon başlatmış oluyor. Ton da burada diyor ki ya da benim nazarımda ya benim düşüncemde bunu diyor ki abi diyor bir şey yapılacaksa o zaman madem biz bu kadar kullanıcıyı getirmek istiyoruz tonda yapılsın. Bir bize desteği olsun. İki bizim gözetimimizde olsun. En azından biz bu insanları işte ya bu adam Solana'da ne yaşıyor? Bu adam işte BNB Chain'de ne yaşıyor? Bu adam şurada ne yaşıyor? Ya ben sana çok dürüst bir şey söyleyeceğim. Ben geçen Türkiye grubunda bu bizim moderatörlerin işte aylık çıkardığı raporlar falan var. Daha doğrusu bizim gruplardan aylık çıkardığımız raporlar var. Orada incelerken bir şeye dikkat ettim. Grupta gelen ya da işte bizim supportlara gelen şikayetlerin 7'si aslında app'ler üzerinden yönlendirildikleri farklı chain'lerde yaşadıkları problemlerden kaynaklanıyor. Adam örnek veriyorum. A ve ismi vermeyeyim. X bir A'ya gitmiş. App onu oradaki bir partnerine yönlendirmiş. O X A'da ödül kazanmak için işlem yapmış. İşte işlem yaparken bilmem ne kadar gas fee ödemiş. Bu gas fee öderken de bir yere cüzdan mı bağlamış, bilmem ne gas fee revoke almış bir şeyler yapmış. Adamın 30 dolara gitmiş. Adam diyor ki ben parayı nasıl geri alacağım? Ben ton yüzünden oraya gittim. Hayır abi sen ton yüzünden oraya gitmedin. Aradaki şeyi anlamıyorlar. Evet, ton üzerinde geliştirilen bağımsız bir projenin yaptığı bağımsız bir anlaşma sonucu sen oraya puan kazanmak için gittin. Binance Web 3'ten sahte coin alanlar gibi. Abi, Tam daha olarak kötü bir aynı şey. hikaye ve bunun tüm problemini aslında tüm ceremesini şu anda biz ton taraf olarak biz yüklenmiş durumdayız. Yani yüklenmekten kastım şu. Hani biz birebir kontaktındayız bu adamların. Birebir biz ilgileniyoruz. Hani yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama şimdi bizim adapte etmeye çalıştığımız adamlar, Web 2'den Web 3'e getirmeye çalıştığımız adamlar bunları bu şekilde yaşarken nasıl yani bu bahsettiğimiz bu komünite bilincini ya da işte bu büyümeyi, zincirleşmeyi, insanların daha kolay adapte olmasını nasıl sağlayacağız? Biz de diyoruz ki kontrolü birazcık daha elimize alalım. Ve aslında bu arada tamamen %100 ton native tarafında bazı esneklikler var. Mesela bir app'in vardır. App'inde kriptoya dair bir şey koymazsın. Coin'e dair bir şey koymazsın. Transaction işlemleri yoktur. X bir şey yoktur. App'ini yine live olarak sürdürebilirsin diye biliyorum. Geçen bunun migration tarafıyla falan. Ya öyle mi? Ya kesin değil. Bunun işte şimdi guide Öyleyse bir anda benim de iş planlarım olabilir. Şöyle ama şöyle. Şimdi biz topluluktan sürekli olarak feedback alıyoruz. Bunun için özel bir grup kurduk. Tüm ton ekibi aslında o grupta projelerden feedbackler alıp soru cevap şeklinde ilerliyor. Devamında yanılmıyorsam 2-3 hafta içinde yayınlanır. Bir guidebook yayınlanacak. Muhtemelen 21'inden önce bence yayınlarlar. Çünkü Antoniler falan onun üstünde çalışıyorlardı. Yayınlandığı zaman aslında her şeyi tam detayıyla görmüş olacağız. Çünkü herkes arkadan dolaşmaya çalışıyor şu anda. Bir taktik bulmaya çalışıyor. Tonda kalalım. Coin'imiz farklı chain'de olsun. Bir şekil yapalım gibi. Ya onu işte şu anda ayarlamaya çalışıyorlar. Bakalım son durum ne olacak? Ne bitecek? Ben de şu anda bilmiyorum. Yani heyecan, eğlenceli bir. Ben sadece bunda tek düşündüğüm şey bu open network'üz biz diye konuşup bunu büyütüp bunun olması sizin sloganınıza ters geldiğini düşünüyorum. Ama mesela open network'ten kastımız ne? Tonun kendisi open. İnsanlara projesini yazacak girişimcileri açık. Diğer zincirleri değil. Sen Çok, bence burada yani konuyu tam biraz yanlış anlamış olabilirsin. Birazcık böyle daha sert bir şey tavrı gibi geldi bana. Sert direkt Rus şeyi, fikri, hani o net çizgiler, bu böyle olacak. O CIS'in verdiği kültürel tarafı ben burada çok net gördüm mesela. Hiç diğer projelerde böyle bir şey görmemiştim. Ya senin düşüncende open network şöyle bir şeydi Okan'ın düşüncesinde. Bizde Ne 1 olursa milyar ol yine kullanıcı gel. var. Avucunu at, çek abi 100 milyonu. Bir de bir 10 milyon dolar da yatırım topla. Hadi eyvallah. O kadar açık değiliz abi. o kadar açık değiliz yani. Ne? O zaman diğer taraf biraz daha eğlenceli bir tarafa geçeceğim bu kadar sert bir şeyden sonra. En fazla gelen soru bana. Sizin için sormuştum ya, bir tweet attım. Bir de işte Instagram'da story atmıştım. Bloom ne zaman listelenecek? Listelesenize Bloom'u. Bu listelesenize. Ya bunu aslında Vladimir ve Gleb'e sormak lazım. Onlara 2 kere sordum cevap. Ama sen çok erken sordun. Ama bence piyasanın iyi olduğu bir zamanı bekliyorlar. Çünkü insanlar da bir airdrop alacaklarsa bunu çöp olan bir dönemde yapmak yerine iyi bir dönemde yapıp insanların da alabileceğini fazlasını almayı hedefliyorlar. Bu kadar beklemesi doğru mu? Sizce ne şu anda hani bu konuda dürüstçe bir şey alabilir miyim sizden? Yorum alabilir. Bu kadar beklemesi normaldi. Neredeyse bir yıl olacak proje çıktı. Hatta geçti galiba bir yıl, bilmiyorum, yok. Geçmek üzeredir Bir yıla belki. yaklaşıyor yani. Yaklaşıyor.
bekliyor. Bu kadar beklemesi doğru mu? Yani burada bence hedefleri var. Adamlar diyor ki ben sadece bir clicker oyun olmayacağım. Benim uygulamamın içinde borsa olacak, spot, derivatives olacak. Bu muhtemelen zaten çoğu ülkede yasaklı olacak olarak gelecek. Cüzdan uygulaması olacak. Multi-chain, işlemler yapılabilecek. Oyunlarda olacak, insanların gelir kazanabileceği. Ama adamlar diyor ki benim hedefim ürün geliştirmek. Ürün olmadan ben niye token'ı çıkarayım? Token çıkacak, ortada ürün yok. Bu token'ın dayanağı ne? Bu prensipte olduklarını düşünüyorum. Ben onların ekibinde olmadığım için. Onların adına Ama bir yorum bayağı da yapamam yakınsındır diye düşünüyorum. ama benim naçizane görüşüm önce ürün sonra token diyorlar. 27'sinde burada geliyorlar diye biliyorum. 27'sinde burada bir etkinlikleri var. Hatta açıklanıyor mu bilmiyorum. Bunu ya keserim ya tutarım büyük Bir ihtimalle. haftaya açıklanır ya. Yok hayır şeyleri yok. Etkinliğin olacağı belli. %90 ihtimalle hatta etkinliğin moderatörü ben olacağım. Orada yerde. Şahane. 3 farklı oturumun. Yoksa kesilmiş olacak, burayı göremeyeceksiniz daha açıklamamış Ya bu olursak arada ama. söyleyeceğim. Senin sorularında var mı bilmiyorum. Ton tarafındaki airdroplarla alakalı serzeniş almışsındır muhtemelen. Çok. Tamam, soru olarak bir şey hazırladım ya da soracak mısın Söyle bilmiyorum ama. istersen sen. Yok, şuna geleceğim. Mesela Ton tarafındaki hype'ı başlatan aslında Notcoin'den alınan büyük airdrop'tu. İşte sonrasında Dox'tan gelenler oldu. Sonrasında tatmin etmeyenler oldu. Şimdi dürüst olmakta da fayda var. Bugün hala insanlar Notcoin kullanıyorsa Notcoin'de zamanında güzel bir kazanç sağladıkları için. Bugün insanlar X projesini kullanmıyorsa aslında X projesine çok emek verip de bir şey kazanamadıkları için. Şimdi ben Bloom'un yerinde olsaydım en doğru zamanı beklerdim. Çünkü benim şimdi Bloom'un mempad'i X'i, A'sı, Y'si, Z'si işte çıkaracağı işte narrative'ler, işte cüzdan uygulamaları, işte DEX'ler, MEX'ler hepsini bir şeye koyuyorum. Şimdi ben kötü bir başlangıç yaparsam bunları kime kullandırtacağım? Evet. Bu yüzden hazırlığımı çok iyi yapmak zorundayım. Ama Ömür'ün aslında sorusuna geliyoruz. Hani bugün mesela çıkmış olmalı mıydı? Ya da çoktan bazı şeylere başlamış olmalı mıydı? O onların bileceği iş. Ama çok kullanıcı kaybetti. 80 milyondan 40 milyona falan düştü en son yanlış hatırlamıyorsam. Belki daha da aşağı Ya düşmüş. kullanmayı Evet, bırakanlar daha düşmüş olabilir olabilir. ama kullanmaya devam eden de ona oranla bir şeyler kazanır aslında. Ya finalde airdrop Hala sonrası mesela kullanmak. sezon 2. Ha evet, bir de o çıktı. İlk taraf bitti. Sonra meme point çıktı hadi bir anda. Lan ilk meme point, ilk puanların daha karşılığını almadım. Bir de üstüne dedin ki şimdi de meme point, hem de dedin ki bu daha önemli olacak. Bundan daha fazla kazanacaksın. İnsanlar da doğal olarak bu arada daraldılar. Hani biz mantık açısından, iş portföyün bakış açısından bakarsan buna evet işte bazı gereksinimler var. Belli transaction dönmesi gerekiyor ki Ton tarafından istediklerini alabilsinler. Borsa taraflarından istediklerini alabilsinler. Veya işin büyümesi için gerekiyor diyebiliriz. Ama bunu kullanıcı bazından, son kullanıcı tarafından düşünürseniz bu gerçekten çok yoran bir şey. İnsanlar gerçekten girip bir şeyler kazanıyorlar ve bunun için zamanlarını veriyorlar. İşte like'larını veriyorlar, takiplerini veriyorlar. Bunu paraya çeviren bir sisteme dönüştü Ton mini app'leri. İnsan gücünü, topluluk gücünü, klikleri normal sponsorlu reklam gibi bir şeye dönüştü aslında. Oraya attığın şey yüz binlerce takip, milyonlarca like almaya başladı. Ve bunu sürekli böyle sömürmek, herhangi bir şey vermeden ne kadar mantıklı. Ki arada Bloom bir şeyler verdi bu arada. Onu da işte bir Dox verdi. Bir proje ilk çıktığında airdroplarını verdi minik minik. Kendi Bloom Labs içerisinde çıkarttı. Ama bazı insanları bu kesmedi. Siz ne kadar dox aldınız bilmiyorum ama ben çok aktif kazmadım Bloom'da ama yani 200-300 dolara yakın bir dox geldi aslında. Sanırım kasiyi birazcık fazla açmışlar Yok, senin yok, kaseyi. yani- Bana 15 dolar Hani geldi. dox ortalama kendisi zaten 70-80 dolar vesaire dağıttı. Yani aktif kazanlar için diyorum. Kazmayanlar 20-30 dolar arası aldı. Bloom bence bir tık dox dağıtarak da o kısmı toparladı. Bakalım kendisine dağıtacak. Peki hızlıca bir seri şey tarafına, hazır Dox demişken, Dox ve Notcoin demişken. Bu ikili şu anda, hatta özellikle Notcoin şu anda bayağı Ton'un hala aykırı başı gibi gidiyor Sasha özellikle. Ben ilk defa bu kadar üslubunun değiştiğini gördüm bu arada Twitter üzerinde. Hiç Twitter'ine denk geldiniz mi bilmiyorum. Şöyle tweetler daha çok. İşte siz hepiniz buraya şunun için gelmişsiniz zaten. Biz buraya sadece inananlar için geldik. Hepiniz dirip gidebilirsiniz. Hiç sorun. Böyle bir moda geçmiş durumda şu anda. Sasha Telegram storylerinden sağdaki soldaki projelere sallamaya başlamış. İşte biz girdik, birkaç bir şey söyledik. Bizi banladılar, gönderdiler. Telegram NFT'leri için burayı kullanmayın. Burası merkezi bir yer. GetGams'e gidin, oraları kullanın falan filan tarzı bir moda girmiş durumdalar ve fiyatları da belki all time low'da ikisinin de. Çok büyük dipleri gördüler ki az önce konuştuk. Bunlar Telegram'ın en baba iki projesiydi. Notcoin ve Dox. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olacak bunlar? Sizin amiral gemileriniz şu anda çok fazla su alıyor. Yani burada Notcoin kurucusu çok denk gelmedim. Bazı tweetlerine hani denk geldim. O da çok kişi yorum yazdığı için zaten. Adam açık açık diyor ki satanlar satabilir, kalanlar kalabilir. Hani bu şekilde. Hakaret kısmını ben görmedim bu arada. Eğer varsa ekrana koyabilirsin. Koyalım. Ben görmedim. Bulabilirsem Varsa koyalım. Ben çünkü hakaretli olanına denk gelmedim. Yani kendi mentalitesi bu. Eğer satmak istiyorsan satabilirsin.
Kalırsan da kalırsın. Tutarsın yani. Hani Zaten burada satmak istiyorsam zaten hani bu tutmak aslında istiyorsam direkt tutarım, bunu söylemesine aynen, yani gerek burada yok. kendi çapında gemiyi terk edenlere laf söylüyor. Laf söylememeli bence. Bu insanların kendi tercihi. Adam belki faturasını ödeyecek. Yani insanların ihtiyaçları değişebilir. Bence yatırım gibi değerlendirmemesi gerekir insanların kazançlarını burada. Peki bu performansları ne yapacağız? En iyi, başarılı iki projenin bu kadar kötü performans göstermesi Bence Ton'un burada- ve diğer mini app'leri nasıl etkiler? Burada bence biraz daha meme coinlerin geneline bakmak lazım. Bugün Binance'te, chainlerde, Solana dahil meme coinlerin çoğunun son 3 aylık grafiklerine bakalım. Bu tarafta hani mesela son bir ay içinde listelenip 1-0 atan projeler var. Bence piyasanın geneliyle alakalı. Projelerin kendilerinde bir hata varsa tabii ki düzeltmek onlara düşer. Biz Tom Foundation olarak yani onların yönetimlerine karışmıyoruz. Herkes istediği kararı alır. Bugün projesini 10x'e götürebilir, 10x'e düşürebilir. Herkesin kendi kararı. Bize burada düşen şey bizden bir destek ihtiyaçları olduğunda onu sağlamak. Peki sizi kendi negatif stratejileri gösterdiğini yani. düşünmüyor musun bunun? Efendim? Sizi negatif etki verdiğini düşünmüyor musun? Ya burada Yani çünkü şunu... insanlar Not'la Docs düştüğü yerine şöyle yapıyor. İkisi aynı anda düşünce, hatta diğerleri de buna eklenince abi Ton projeleri düşüyor. Ton projeleri yükselmiyor. Algısı da var çoğu insanda. Ya burada dediğim gibi diğer piyasa koşullarına göre diğer projelere bakmak lazım. Ben Dox'un altcoin'i savunmuyorum ama adil bir değerlendirme olması lazım. Bugün Binance'a son 6 ay içerisinde listelenen Sol meme coin'leri ne durumda? Bence ona bakalım. Amerika Başkanı'nın çıkardığı meme coin'in de performansını az çok gördük bir ay içerisinde. Yani burada bence Ton'a bu kadar Ton özelinde yüklenmek doğru değil. Doğukan ırkçılık Piyasaya yapıyor şu bakmak anda. lazım. Yani bakalım kendi yapacakları şey. Burada şunu söyleyebilirim. Bugün atıyorum Facebook gibi platformlar isterse batar, isterse çıkar. Burada yine yerine gelip onların pazar payını alacak olan projeler gelir. Atıyorum bugün Facebook batar, yarın Instagram gelir. Tabii ki Instagram da yine bağlı ama meta. örnek veriyorum. Yani Anladım. kaybedenin yerini kazananlar alır. Bakalım eğer Notcoin kaybederse gelsin bir tane Türk proje. Ne güzel, değil mi? Gelsin bir tane Türk proje. Evet. Ya ben açık söylüyorum. Bugün bir proje kötüye gidiyorsa onun yerini almakta diğer projelere düşer. O zaman açık meydan. Bak Open Network diyoruz. Bugün Notcoin geldiği zaman piyasada Notcoin'in rakibi yoktu. Bugün Notcoin'in yanı rakip gelen projeler var. Daha iyisi gelsin. Madem Aslında öyle bir durum ilk var. olmak bir nebzeye kadar önemli. Ondan sonra en iyisi olmak önemli. İlk olmanın pek bir değeri kalmıyor o zaman burada. İnsanlar buna bu kadar değer vermiyor. Bunu görüyoruz yani. Burada borsalar örneğine bakarsak evet. Yani bugün ilk açılan kripto borsası mı daha popüler yoksa bugün hani OKX, Binance vesaire bunlar mı daha popüler? Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Ömür'e katılıyorum da sen niye Ton özelinde mesela Dox'la Notcoin'in durumu ne olacak diye. Abi hani sen Solana'da rug pull yediğin coin'i gidip de Solana'ya sormamalısın. Ama mesela. bunlar Benim birazcık düşüncem daha öncü ve Ton tarafından aşırı desteklenen projelerdi bunlar. Hani öyle ufak tefek değildi. Ton her şeyiyle ilk Notcoin zamanı o kadar destekledi ki hani rastgele çıkan bir proje değildi o için. Atıyorum her yere Probably Nothing yazmaya başladı. Ton Notcoin'in hype'ını kendine kullandı. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ton kendi adını büyütmek için Notcoin'in hype'ını kullandı. Notcoin'de Ton'un kitlesini kullandı ama. Şurada böyle bir Tartışılır. nokta ekleyeyim. Ben bunu çok tartışırım. Burada ben o zaman tartışmaya gerek kalmadan noktayı koyayım. Bugün Telegram'da bot geliştirdiğinizde rate limit diye bir şey var. Botun alabileceği kullanıcı sayısı limiti. Notcoin'in çıktığı dönemlerde belli sayıda kullanıcı alabiliyordunuz uygulamanıza aynı anda. Notcoin 30-40 milyon ayda en az bir defa bu uygulamayı kullanan insan getirdiğine göre onun limitlerini artıran bir destekçi vardı arkasında. Mesela. Yani burada o yüzden Ton da destek oldu, Notcoin de destek oldu. Aynen öyle ya, Ton çok güzel oldu tabii ki. Ya bir taraflardan geldi mutlaka ama bu etkiyi gördükten sonra geldi. Ya diyorum ya, ben buna şey söyleyeyim. Ton çok fazla kullandı Notcoin'in hype'ını. Hatta bir ara sosyal medyasında, sosyal medya dili olarak Ton'un Twitter hesabı Notcoin diline döndü. Hani Notcoin diliyle konuşup aslında daha altında bir proje Bence- gibi gözüktü bir yerde. Senin topluluğuna kişi başı 200'er dolar para dağıtan bir projeye bunu yapmaz mıydın Ton'un yerinde olsaydın? Bak bunda yapılırdı yapılmazdı modunda değilim. Ama sen gelirken bu kadar hype'ını kullanıyorsan düşerken de arkasında olmalısının peşindeyim ben. Hani rastgele çıkan bir proje değildi bu. Ya tamam ama şöyle bir şey var. Sen Burada hype'ını zamanlama kullandın. önemli bu arada. Ya, tabii canım. ayı piyasasındayken mesela çok düşen bir projeyi düştüğü zaman mı tanıtmak daha iyi olur? Tanıtırsın zaten teknolojilerini vesaire. Ki bugün Notcoin Telegram App Center diye bir yer var. İnsanların hani App Store gibi. Orada Notcoin'i görebilirsin açıklamasıyla, yıldızlarıyla, bütün incelemesiyle beraber. Tamamıyla dürüst buradaki tüm açıklamalar yıldızlar diyebilir miyiz? Manipüle edilmeyen bir yer. Eğer varsa bir dezavantajı yorumunu yaz. Şu anda Bloom'un gözükmüyorsa- orada bir tane şey var, programı varsa yıldızı 3'ten yüksek olacağını düşünmüyorum anlık olarak. Ya, Eğer o Bloom'un- tarafta. Çünkü toplum kitlesine göre ben bunu çok rahat... Yani sırf Twitter yorumlarından ben bunu ölçebilirim.
Ya kısaca burada Bloom özelinde mi yorum yapıyor? Ha, ilk aklıma o geldiği için söylüyorum. Ama şöyle bu düşün. tarafta. Bloom'u sen tamamen bağımsız olarak oraya koyduğunda belki 3 yıldız alacak ama Bloom bana 5 yıldız verin görevi verdiğinde topluluğuna kötü düşünen toplulukta o puanı almak için, o ödülü almak için o 5 yıldızı veriyor olacak. Aslında Doğru. burada sen her ne kadar bakış açını değiştiriyor olursan ol, topluluğun düşüncesini yönlendiren bazı gerçekler var. Manipüle edilmeye açık. Finalde mesela işte Notcoin'den gelen airdrop'u insanların farklı projelerde bekliyor olması. Bunu Bloom'dan da büyük bir miktarda bekliyorlar. Ve finalde o ödülü almak için aslında o görüşler bir yerde değişmek çok zorunda da kalıyor. satın alınabilir bir görüş. Estağfurullah öyle söylemeyelim ama öyle söylememek lazım ama ona benzer diyebiliriz. Ben Notcoin üzerinde şunu söyleyeyim, bence kripto dünyasına örnek oldu. Bu kadar airdrop dağıtan arzın %70'inden fazlasıydı galiba. 74, Çok daha 75. fazlası da olabilir. Yani bu kadar airdrop dağıtan ve $1 milyar market değeriyle çıktı. Oradan İkiyi de hesapla. buldu sonra. Ben hesaplamaya çalışıyorum. Türkiye'deki Türk insanları Notcoin'den bence totalde Türkiye'ye $5 milyon fazla para girdi ve bu para direkt insanların cebine girdi aslında. Gözü kapalı girdi. Bence daha da fazla olabilir. Yani Türkiye'de Girmiştir. senin kitlenden pay biç. Sen kaç tane insan Benimkiler getirdin çok Notcoin'e? kazandı. Benimkiler Kişi başı $100'dan hesapla. Sen ne kadar para kazandırdın Türkiye'ye? Açıkçası Yani baktığında çok fazla. $100.000 çok daha fazla. Ya bu düşün. O da biz referansa gelmeyen insanlar. Bu en son hadi Notcoin'den yapacağım Bunuray'la bitirelim. En son bunun pikseli falan çıkarttılar. Dediler ki biz sadece DEX'te listeleneceğiz. Ve hatta bunun üzerine de şu örnekleri verdiler. İşte bir önceki borsalarda listelenmiş coinleri görebilirsiniz. Hepsi çok kötü durumda. İşte Catis'in $50 milyon market cap'te, Major $10 milyon market cap'te gibi indirdiler. Biz dediler ki o zaman JAX istemiyoruz, sadece DEX moduna geçtik. Bu peki sadece DEX'te listelenme olayları, bu Notpixel'in de yaptığı gibi. Sizce nasıl etkileyecek piyasayı? Güzel mi? Bence bu bir deney. Yani bugün normal borsalarda çıkan projelerin durumları ve artı olarak DEX'te çıkan projenin durumlarını karşılaştırırız. Hatta buna belli bir süre sonra sen karşılaştır. 3 ay sonra bu projenin nasıl bir performansı olacak? JAX'tekiler 3 ay içerisinde nasıl performans verdi? Bence bunu hep beraber görelim. Yani ben şahsen tahminde bulunmayayım. Bizim açımızdan iyi çünkü işlemler ton zincirinde dönüyor ve hacim, aktivite geliyor. Bizim açımızdan olumlu. İnsanlar açısından da olumlu bu arada. Borsalarda hesap dondurulması tarzı bu tarz şeyler biraz daha zincirler şeylerde daha farklı yürüyor. Evet. O yüzden deneyelim. Bence 3 ay sonrasına bakmak lazım. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Mesela bugün aslında bizim bildiğimiz bu insanların rivayet gibi gördüğü büyük balinalar dediğimiz aslında büyük yatırımcıların hiçbiri merkezi bir borsa kullanmıyor. Tamamı aslında DEX'ler üstünden alım satım yapıyor. İşte mesela Solana'da bugün $200 milyon olan bir balinayı siz JAX'e sokamazsınız. Çünkü o adam o paranın nereden geldiğini ister istemez kanıtlayamayacak, bazı durumlara düşecek. İşte param dondurulacak mı, nasıl çekim yapacağım gibi endişelere kapılacak. Ama siz tamamen DEX odaklı gittiğiniz zaman MM'in üstünden büyük bir yük almış oluyorsunuz. Çünkü arbitraj farkını dengelemek için harcadığı likiditeyi harcamamış oluyor. 2, büyük balinaların ya da büyük yatırımcıların sadece birbirleriyle aslında münakaşa edebildiği, birbirleriyle çarpışabildiği bir alana müsaade ediyorsunuz. Çünkü adam Ton illegal paraya mı getirmeye çalışıyor? Hayır, Buradaki çok alakasız. Biraz daha şeffaf, tam tersi. çok alakasız, Yani tamamen şeffaf. Şöyle düşün. Sen JAX'te dönen almaya çalışıyorum. Şöyle düşün. JAX'te dönen hacmin ne kadarının organik olduğunu bilemezsin. MM'in ne kadarının ne kadar değer verdiğini doğru. bilemezsin. Ya da işte içeride DEX'te dönen bunu takip edersin. Tabii canım, DEX'te bunun tüm transaction'larını şeffaf bir şey. Ben mesela bir balina olsam dürüst olayım. JAX'te kontrolün yüzde kaçının kimde olduğunu bilmediğim bir projeye yatırım yapmaktansa DEX'te tamamen şeffaf olarak tüm transaction'larını ve holder'larını görebildiğim, kimin ne kadar P&L yaptığını, ne kadar kar ettiğini, ne kadar zarar ettiğini, ne kadar token tuttuğunu görebildiğim bir tahtaya yatırım yapmayı tercih ederim. Bence. Şeffaflık açısından son derece olumlu bence. Ya illegal bir para mı var? Zaten cüzdan adresleri belli, banlananlar. Tabii doğru. Buna sanction cüzdan denir hatta. Direkt isim vereyim, hatta Chainalysis, işte bu tarz Elliptic gibi markalar var. Bu adamların işi direkt bu cüzdanları takip etmek. Yani analitik araçlarından da bu coin'i işte şu illegal cüzdan almış tarzında görebiliriz. Aksine bence daha şeffaf. Çok güzel. O zaman hazır böyle DEX'lerde yapsa, ben de biliyorsunuz zaten Alive'ı şu an bardak sponsorumuz olan, hepimiz birer su içelim bu taraftan. Alive'ı sadece DEX'te çıkarttık. Herhangi bir JAX vesaire istemiyoruz bu taraflarda. Ama Ton tarafından da hiçbir destek görmedik daha bu taraflarda. Neler sağlayabilirsiniz? Şu Alive Board'un bütün üyelerine, bu topluluğa bir güzel bir şeyler yapın sizden özel ya. Alive Board'a özel bir şey sağlayın bana. Ya burada mesela ne sağlanabilir? Sen bize söyle. İşte ama bunu sen sağla bana. Yok şöyle. Ben senin sınırlarını bilmiyorum. Tamam. 100 milyon dolar istiyorum. Topluluk ne istediğini bilir. Biz tabii ki topluluğun ne istediğini tahmin etmeye çalışıyoruz ama günün sonunda sen bize söyleyeceksin. Benim buna ihtiyacım var, bana bunu sağlayın diye. Bugün Ton'un sağlamadığı, bizim sağlanmasını sağlayabileceğimiz ne var?
Okey, o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Ben bu videonun yorumlarına bütün Alive Board'ların çünkü benim çıkarttığım ama benim projem değil. Ben bunu her zaman bizim projemiz olarak söyledim. Ve ben bunu da bırakayım, bu tüm topluluğun üyelerine bırakayım. Onlar istediklerini söylesinler. Sonra biz aralarından birkaçını yapalım bunların. Bir dakika, Uyar bir mı? sorum var peki. Bundan önce Alive Board'un mini app'i çıkacak mı? Alive Board'un mini app'i var. Tamam, hayır, ondan bahsetmiyorum. Gördüm En son mini app'ini. oturduğumuzda söylemiştin hatta ya. Evet konuştuk. Mesela onu daha da böyle farklı bir versiyona evriltmeyi düşünüyor musun? Benim kafamdakini biliyorsun sen, o tarz bir şey. Düşünüyorum. Hatta şu anda bu video büyük ihtimalle yayınlanana kadar ilk parçası bunun yapılmış olur. O yüzden Tahmin söyleyebilirim. ettiğim kişi mi developer? Ne? Aynen. O yüzden zaman birazcık geçiyor. Ali'nin bir rahatsızlığı vardı. O yüzden şu anda sadece selamlar o zaman. ilk defa majörde olan kısmı ben Alive Board tarafına getiriyoruz. Holder chat yapılıyor. Holder'lar konuşabilecek. Evet, sadece holder'ların, cüzdanların otomatik kontrol edildiği ve içeride gerçekten bir gelişim programı, bir kişisel koçluk programı gibi olabilecek bir Telegram kanalı yapıyorum. Hatta Telegram kanalı hazır bu arada. Şey mi, seviye seviye olacak mı mesela? İşte 10 milyon alive tutan, 100 milyon alive tutan. Onun yani işte mesela bu benim ton tarafından isteyebileceğim bir destek olabilir. Şimdi belli bir imkanlarla yapıyoruz ama elimizde. Ama bir yere kadar yapabiliyoruz bunu. Bazı tool'ları kullanamıyoruz biz şu anda bu taraflarda. Bunu kolaylaştıracak özel tool'lar alabilirsem ben Telegram tarafından özellikle. Mesela Discord'da bu çok kolay yapılabiliyor. Botlarla mesela hali hazırda var açık kaynak kodlu. Ama Telegram'da bu kadar yok. Çok az bir Ya kısaca kimliği sen var. burada bu cüzdan bu varlığı tutuyor mu? Bunu kontrolü mü istiyorsun? O yazılıyor. Yok bu kolay. Onu şu an Ali yapıyor zaten. Daha sonra işte bu kadar tutana bunu verelim ve bunları anlık olarak kontrol etsin dediğimizde bir de üzerine bunun çok büyük costları çıkıyor tabii ki. Rate limit yüzünden mi? Ben- Niye cost çıkıyor o kadar? Tabii ya sürekli API sürekli çalıştığı için. Telegram server'da. API mı? Herhalde. Telegram API. Burada- Bunun masrafları var. Orada senin Telegram'dan ne verisi çekiyorsun? Cüzdan Telegram'da değil. Ardından çekiliyor. Sonra Telegram'a bunların User. uygulama API'yi var. Anladım. Ya burada rate limit artırılabilir. Bunun belli bir görüşmelerinin yapılması lazım. Biz bunu not alalım görüşme sonrasında. Tamam, bu benim için önemli bir detay bu tarafta. Ali bu arada bana bir 20 milyon alive token'ında not alırsak. Üzerine son o zaman final geliyorum. Yavaş yavaş zaten bayağı oldu, bu video ne kadar oldu, kesildi, ayarlandı vesaire bilmiyorum ama bana öyle şeyler söyleyin ki şu anda burada. Bu videoyu izleyen kişiler ilk defa tonla alakalı bilgileri burada duymuş olsunlar. Başka hiçbir yerde daha önce paylaşılmamış, gelecek için önemli bilgiler istiyorum sizden. Paylaşılmamış demeyelim. Göze henüz batıp böyle çok fazla duyulmamış diyelim. Paylaşılmamış da istiyorum. Bir tane söyle ya, bir şeyler olsun. Yani şu şekilde biz bu yıl Amerikan borsalarının listelemeleri için çalışmalara başladık. Kraken bunlardan bir tanesi mi? Kraken'de listelendik zaten. İşte o yüzden söylüyorum. Yeni geldi Ama ya. geriye hangi Amerikan borsaları kalıyor? Onları tahmin Coinbase. etmek de sana düşsün artık. Ve Bir Coinbase, Ton, Doğukan Not, Live'a bırakalım Dots. bu tahminleri. Biz bölgeyi verelim. Ya listeleme taraflarında ben insanların mutlu olacağını düşünüyorum. Burada isim verip kesinlikle bir spekülasyon yaratmak istemiyorum. Ama bu taraf bizim bizzat üzerinde çalıştığımız, hani borsalara nasıl bunu yapabiliriz, nasıl başarabiliriz, nasıl listelenebiliriz? Bunun üzerine düştüğümüz bir konu. Çünkü tonun daha fazla erişilebilir olması gerekiyor. Diğer ülkelerde de aynı şekilde. Hatta kriptonun en büyük ülkelerinde de diyebiliriz. Bunu bir ay sonra, 2 ay sonra veya bu yıl içerisinde bakalım. Hani bu alıntıları hatırlayacağımız zamanlara geliriz diye umuyorum. Tam buraya kesit alıp yeni bir Amerikan borsasına listelendiğinizde paylaşırım böyle. Bakalım ya, ben listeleme olur olmaz demiyorum ama bizim bu arada tonun başkanı değişti. Evet. Ve bu Steve başkan Young değil artık. o galiba. değil. Manny var. Ve artık o da kendi de söyledi. Amerikan borsalarına, Amerikan partnerliklerine çok odaklanacağız diye. Bakalım, bu yıl o tarafta çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz şahsen. Hani ben de zaten o tarafta elimden geleni yapıyorum. Onun dışında tonun en büyük sorunlarından biri köprüleme, bridge'leme. Bunu en güvenilir çözümlerden birisi olan Axelar Layer Zero ile çözmeyi planlıyoruz. Layer Zero'da şu an Tether'i ton ağına taşıyıp bridge'leyebiliyorsunuz. Bu çözüldü artık. Ama bir de token transfer etme ve token swaplama, token dönüştürme olayı var. Atıyorum Tron ağından Tether verip ton ağından Alive almak mesela. Bu da mümkün olabilmeli. Bu tarafta Axelar Layer Zero. Bir tane uygulama çıkmıştı bununla alakalı. Resmi olarak kimse duyurmadı. Ama birkaç tane büyük ton hesabı paylaşmıştı bunları.
Sen diyorsun ki atıyorum ben USDT verip işte atıyorum Alive almak istiyorum diyorsun burada. İstediğin ağda gönder USDT'ye, diyor ki bu cüzdana gönder diyor. Gönder diyor. Sonra bu cüzdana da Alive gönder diyorsun. Onu gönderiyor, onu gönderiyor. Bence- Bu değil sanırım. Bridge değil bu. Ya bence şöyle, o aslında öyle ama çok manuel olmuş. Yani Evet. direkt platformda iki cüzdan abi. Atıyorum Ethereum'dan Tether göndereceksin. Hemen MetaMask'ini bağlıyorsun aynı web sitesinde. Hemen Ton cüzdanını bağlıyorsun. Akabinde zaten sistem iki cüzdanını da görüyor. MetaMask'inden Tether'ini alıyor. Ondan sonra Ton ağında da onu işleyip dönüştürüp sana Alive'ını veriyor. Hani burada Çok Alive'dan örnek fazla veriyorum. cost çıkmayacak mı burada? Şu şekilde Ethereum'un zincir maliyetlerini bilmiyorum. Yani Ton'un zaten zincir işlem ücretleri belli. Çok uygun. Ama diğer zincir sizden $20 alıyorsa o zincirle alakalı bir problem. O zaman uygun olan bir zincirden gelirsiniz. Orada bunu söyleyelim. Daha erişilebilir olacak Ton diğer zincirlerden. Bu da bakalım diğer zincirlerden likiditeyi getirebilme tarafında katkı sağlar. zaman Alive bu bir tarafında final bizzat değil. sen deneyimleyeceksin bunu. Süper. Bu o zaman bu hype'ın bir sonu bu değil. Hala burası geliştirilmeye ve çalışılmaya devam ediyor. Ton ağı diyebiliyoruz o zaman. Yani atıyorum bir zincirde isim olarak çok farazi söylüyorum. Solana ağında bir trader Alive'ı çok beğendi. Bu adamın gidip Tether'ini atıyorum Binance'a atıp oradan çekim kısmından USDT, Ton coin çekip Ton'a cüzdan atması yerine direkt platform üzerinden dönüştürmesi bu bayağı çok büyük kullanıcı erişilebilir dostu olacak. bir şey. Bu bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Tahminimce 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde ilk çözüm gelmiş olur bu tarafta. Çok güzel ki bu hızı arttıracaktır. Bu tarafta eminim. Beğendim. Bir şey daha soracaktım. Unuttum ne soracağımı. Tam aklıma geldi. Pavel Durov. Pavel Durov. Çıkıyor mu Pavel Durov? Sabah ola hayrola. Sabah ola hayrola. Ama ben yani mahkeme süreci çok iyi gittiğine dair bazı duyumlar aldım. Çok İçeriden sevdiğim bir bilgiler mi arkadaşımdan. geldi? Ya, çok güzel Zaman duyumlar alacak var. ama günün sonunda önemli olan çıkacak karar. Bakalım. Yani sabırlı olmakta fayda var. Adaletin inanıcısıyız, savunucusuyuz. Okey tamam. Ton bugün Doğukan Live takipçilerine ne hediye getirdi? Ne dağıtıyor? Ton Türkiye'nin patronuna sormak lazım. Ton Türkiye ne dağıtıyorsunuz? Ton mu dağıtırsınız? Ne Merch mi yapıyor biliyor musun? Bak, dağıtırsınız? her seferinde hiçbir şey söylemiyor. Abi bir duygusal manipülasyon var burada. Hayır, evet bak her seferinde ne yapıyor biliyor Topluluk musun? diyor bize en hassas yerimizden Evet. vuruyor Bir de yani. her seferinde böyle etkinliklerde şeylerde geliyor. Önceden bir şey söylemiyor. Tamam işte Berkay şunu yaptım bunu yaptım. Hediye geliyor. Abi bir anda videonun sonunda geliyor. Sanki hani hatalı suçlu bizmişiz gibi. Ne hediye veriyorsunuz? Ne? Bu videoyu izlediği Bence şöyle zamanını bir şey verdi bu olabilir. insanlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Senle bir tane sesli oturum yapalım. Hatta burada sorusunu cevaplayamadığımız insanlar varsa toplayalım. Ne kadar... Yok ya sesli. Twitter'da yapabiliriz. Orada da burada sorulamayan atladığımız bir şey varsa sorarsın. Hatta orada da ödül havuzunu orada konuşalım. Bir Hayır, de o buraya zaman da bir şey yapalım, oraya da yaparız. Bir de o zaman şöyle. Şimdi çok güzel hoodie yaptırıyoruz. Hoodie okeysen en iyi 5 yorum falan nasıl oluyor? Sistemi sen biliyorsun ben bilmiyorum. Twitter'da mı YouTube'da mı ama? YouTube'daki en iyi tonla alakalı 5 yoruma En iyi tonla alakalı 5 yorum o olmaz. Abi bence şöyle yapabiliriz. Hatta 5 dur dur. tane en fazla like alan yorum Berkay'la alıyor. ve Ömür'le alakalı en iyi 5 tane soruyor. Bence şunu şöyle çözebiliriz. Bir sonraki yayın için soruları şimdiden toplamaya başlayalım. Burada bizim gözden kaçırdığımız, cevaplayamadığımız, cevaplamadığımız sorular varsa bu yorumda sorsunlar. Daha ağır ve kaliteli soruları seçelim, onları ödüllendirelim. Sonraki yayına da bahanemiz olur. 5 Okey. tane de hoodie verelim ama. 10 tane. Patron 10 orada ben tane karışmıyorum. yani niye 10 öyle? tane ödül. Sanki Tamam. şey gibi 10 söyle tane. 10 tane. Tamam ama 10 tane 10 ödülse 10 tane. tane yapacak bir şey. O 10 kadar tane. güzelse Tamam, ödülleriniz 10 tane. bir 10 tane de bizim topluluğa özel dağıtalım. Daha tam yapılmadıysa bir tane 10 tane şuralarında bir Alive'da bastırsanız. Ya aslında ben sana Bir bir şey söyleyeyim köşesine mi? bir şeyle. Ben şimdi ay sonu bir etkinlik var bizim. Yazılımcılara, developerlara özel bir etkinlik. Oraya da herkesi bekliyoruz bu arada. Sosyal medya kanallarımızdan paylaşıyoruz Ton Türkiye'den ama oraya özel bir hoodie yaptırtıyoruz. Eğer okeyse bir sorayım. Eğer okeyse 10 tane Alive ve Ton böyle kardeşli Doğukan Live falan özel bir şey yaptırtmayı deneyeceğim sana. Anlaştık. Olabilirse Tamam, özel bir buna şey okey. yaptıracağım. Söz. Anlaşma yok, Bunu deneyeceğiz. okey. Söz Ha, deneyeceğim. anlaştık. Söz ağızdan bir kere çıkar. Yok deneyeceğime söz verdim zaten. Brand yan yana gelebiliyor mu onu bir sorayım. Yani tatlı merch kafası. Official bir şey olmadan böyle tatlı merch kafası bir şey yaptırabilirim.
Tam 10 tane söz. Biz Revive topluluğundan insanları bekliyoruz ama etkinliğe. Ne? Her zaman. Her zaman. Tüm destek de. Tam destek. Herkesi full destek, bekliyoruz. O da ayrı bir konu destek. zaten. Open network. Open abi. Herkes Ne açarız kadar yani. open ama hani yani. Evet. Abi Tabii. Wikipedia'da mesela açık A diye yazmışlar. Ben hani bir gün ton yazdım. Açık A ne falan oldum ya o derece. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen niye... Ben sana ne söyleyeceğim unuttum. Seni son dönemlerde Twitter'da linçlemeye çalışıyorlar, farkında mısın? Üstüne oynuyorlar. Onlar arkadan havlarlar.